Merhaba değerli takipçilerim, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber psikolojik sağlığımız üzerine konuşacağız. Psikolojimizin bozuk olduğunu nasıl anlarız? Ne olursa psikoloğa gitmemiz gerekir ya da profesyonel bir destek almamız gerekir. Aslında psikoloğa gitmek için illa beklememize gerek yok. Destek almak istediğimiz her zaman gidebiliriz. Ancak yine de bazı durumlar var ki işte o zaman geç kalmamak iyi olabilir. Bunlar üzerine konuşacağız. Yalnız öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Her birimiz zaman zaman kendimizi kötü hissedebiliriz. Modumuz düşebilir. Bu çok normaldir. Çünkü duygular daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi gelip geçicidir. Sürekli aynı modda kalmayız. Zaten sürekli de mutlu olmamız beklenmez. Sürekli mutlu olamayacağımız gibi sürekli mutsuz da olamayız. Ama eğer psikolojik bir problem varsa, bir destek almam gerekiyorsa hissettiğim duygu durumları biraz uzamış olabilir. İşte bu uzadığı dönemlerde bir destek almak faydalı olabilir. Tabii ki pek çok psikolojik durumun kendine has, özel bir takım belirtileri var. Ancak ben burada size çok genel bazılarından bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi uyku. Uyku ile ilgili bozukluklar. Eğer son dönemde uyku sürenizde uzama ya da kısalma varsa, yani yeterince iyi uyuyamıyorsanız, geceleri uyku problemleri yaşıyorsanız, uykunuz bozulduysa ya da tam tersi fazla uyumaya başladıysanız bu psikolojik bir problemin belirtilerinden bir tanesi olabilir. Yani aşırı uyku ya da uykusuzluk sorunu. Psikolojimizin bozuk olduğunu gösteren belirtilerden bir diğeri de mide ve bağırsak problemleri olabilir. Elbette ki çoğu zaman bunların sebebi fizyolojik problemlerdir ama bazen de psikolojimiz midemizi ve bağırsaklarımızı etkiler. Dolayısıyla eğer bu dönemde uykusuzluk ya da aşırı uyku, bununla beraber midede örneğin yanma, reflü, mide ağrıları, hazımsızlık gibi problemler ya da bağırsakla ilgili olarak tuvalete gitmede aşırı sıklık ya da tam tersi bir durum söz konusuysa yine şu an yoğun bir stres altında olduğunuzun ve psikolojinizin bozulmaya başladığının belirtilerinden bir tanesi olabilir. Bir diğer fizyolojik belirtimiz kas ağrıları ya da aşırı halsizlik. Dediğim gibi bunların pek çok sebebi olabilir ama bu sebeplerden biri de psikolojik sorunlar olabilir. Kas ağrıları ya da aşırı halsizlik, yani hiçbir şey yapmak istememe yine bizim psikolojimizin yavaş yavaş bozulmaya başladığının göstergelerinden bir tanesi olabilir. Psikolojimizin sağlam olduğunun en iyi göstergelerinden bir tanesi sosyal hayatımızdır. İnsanlarla görüşüyor olmamızdır ve bundan keyif alıyor olmamızdır. Eğer görüştüğünüz kişi sayısı çok azaldıysa, yok denecek kadar azsa, kimseyle görüşmek istemiyorsanız, bir içe çekilme durumu söz konusuysa ya da insanlarla bir şekilde ilişkileriniz bozulmaya başladıysa bu durumda yine bu da belirtilerden bir tanesi olabilir. Tabii ki bu saydığım belirtileri genel olarak düşünün lütfen. Şu an pandemi döneminde olduğumuz için çoğumuz sosyal ilişkilerimize bir mesafe koyduk ister istemez. Fiziksel bir mesafe koyduk ancak online'da devam ediyoruz. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu süreçte online dahi olsa hiç kimseyle görüşmek istememek ve görüştüğüm kişilerle de sık sık problem yaşamak yine bir destek almaya ihtiyacım olduğunu göstergelerinden bir tanesi olabilir. Çok önemli belirtilerden bir diğeri de keyif alamamak. Neyi kastediyorum? Daha önceden size keyif veren çoğu aktiviteden artık keyif almıyorsanız, artık bunlar sizi mutlu etmiyorsa, aslına bakarsanız sadece bunlar değil, neredeyse hiçbir şey artık sizi mutlu edemiyor gibi ise bu durumda yine bir problem olduğuna dair bir işaret olabilir bu durum. Bağımlılıklarınız varsa, bağımlılık derken neyi kastediyorum? Size zarar verdiği halde hayatınızda tutmaya devam ettiğiniz şeylerden bahsediyorum. Bu bazen bir ilişki olabilir, bir türlü kurtulamadığınız bir ilişki ya da belki unutamadığınız, saplanıp kaldığınız bir ilişki olabilir. Bazen bazı insanlar olabilir. Bazen bir madde kullanımı olabilir. İşte sigara gibi, daha başka şeyler gibi. Bazen alışveriş olabilir. Bazen de sürekli bir şeyler izlemek olabilir mesela. Şunu kastetmiyorum. Elbette çoğumuz bu dönemde özellikle evin içinde olduğumuz için bir şeyler izliyoruz. Ancak bu eğer belli bir sıklık, şiddet ve süredeyse, aştıysa belli bir sınırı, o zaman gerçekten de bir sıkıntı olduğunu gösterir. Bağımlılıklara genellikle sorunlarımızı unutmak için sığınırız. Bağımlılıklarımızın olması aslında bunu gösterir. Dolayısıyla bu sorun nedir? Bu sorunun kaynağı nedir? Bunu çözmek çok daha etkili ve sağlıklı bir eylemdir. Bunu da ancak bir profesyonelle yapabileceğimize göre
bir destek almak faydalı olabilir bizim için. Ani duygusal iniş ve çıkışlar. Bakın dediğim gibi bunlar çoğumuzda çoğu zaman olabilir. Ancak eğer gerçekten de çok sık olmaya başladıysa ve hayatınızı, ilişkilerinizi etkilemeye başladıysa bir problemin göstergesidir. Ani duygusal iniş çıkışlardan neyi kastediyorum? Mesela çok iyi hissederken birdenbire dibe vurmak ya da tam tersi. Çeşitli duyguları uçlarda yaşamak. Yani bir şeye üzüldüğümü çok aşırı üzülmek ya da belki tam tersi mutlu olduğumu çok coşkulu bir şekilde, sebebini bilmediğim bir şekilde o coşkuyu içinde hissetmek, bu uçlarda yaşama durumu da bir problemin göstergesi olabilir. Herhangi bir kaybın ardından toparlanamadıysanız, bu bir ayrılık da olabilir, bir ölüm de olabilir, maddi bir kayıp, bir iflas süreci de olabilir. Bunun ardından eğer toparlanamadıysanız sağlıksız bir yas süreci anlamına geliyor. Normalde yas süreci dediğimiz süreç 6 ila 24 ay kadar sürer. İnsandan insana değişmekle beraber sınırları 6 ila 24 ay kadardır. Ancak eğer bunun ötesindeyse, yani neredeyse 2 yıldan fazla süredir hala siz aynı şekilde azalmadan, yani normalde biz bu acının azalmasını bekleriz. Azalarak yavaş yavaş bitmesini bekleriz. Ancak azalmak şöyle dursun, aynı şekilde hatta daha fazla artan bir şekilde bir acı durumu söz konusuysa, toparlanamama hali varsa o zaman yine bir destek almak gerekiyor. Kendinizi ve hayatınızı değersiz olarak görüyorsanız, hatta zaman zaman kendinizle ilgili bu değersizlik duygusu nefrete doğru gidiyorsa, sebepsiz yere bir suçluluk duygusu hissediyorsanız, iç konuşmalarınızda sürekli olarak kendinizi yargılıyorsanız, bu size çok ciddi anlamda bir zarar verir ve yine destek almanızı gösteren işaretlerden bir tanesidir. Takıntılarınız varsa, örneğin bu takıntılar düşünce şeklinde de olabilir, beyninizde dönüp durması gibi ya da sürekli o konuyu düşünmek gibi, eylem şeklinde de olabilir. Mesela gidip sürekli ellerimi yıkamak gibi ya da çeşitli hareketleri tekrar tekrar yapmak gibi takıntılı düşünceler ya da takıntılı hareketlerim varsa destek almam gerekebilir. Sürekli korku, kaygı ya da endişe durumları yaşıyorsan ya da öfke gibi durumlar yaşıyorsan ve bu durumlar senin özel hayatını, iş hayatını, sosyal hayatını etkileyecek boyuta geldiyse, örneğin yaşadığın bu duygu durumları yüzünden işe gidemiyorsan, dışarı çıkamıyorsan, insanlarla görüşemiyorsan, bu durumda yine psikolojik sağlığımızın biraz bozulmaya başladığını bize gösteriyor. Yine tabii ki pek çok belirti var ama biraz daha böyle ağırlaşarak gidiyorum. Ölüm ya da intihar düşünceleri kafanda varsa, halüsinasyonlar görmeye başladıysan, ki bunlar artık zaten bariz bir şekilde destek almamız gerektiğini gösteren belirtiler. Kişiden kişiye değişmekle beraber dediğim gibi bu belirtilerden biri ya da birkaçı varsa psikolojik sağlığımızla ilgili bir profesyonelden, profesyonel derken kimi kastediyorum? Bunu tekrarlamak istiyorum. Profesyonel derken bunun lisans ve yüksek lisans eğitimlerini almış, yani psikoloji ya da psikiyatri mezunu uzmanlardan lütfen destek alın. Psikoloji ve kişisel gelişim konularıyla ilgileniyorsanız kanalımıza abone olabilir ve yeni yüklenen videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese sağlıklı bir psikoloji diliyorum.